Herkese merhabalar. Finans dünyasının nabzını tuttuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da KBOR koduyla işlem gören, son zamanlarda oldukça konuşulan bir şirkete bakıyoruz. Kuzey Boru AŞ. Elimizde şirketin son 10 çeyreklik detaylı finansal analizini içeren bir rapor var. Bir de en günceli 30 Haziran 2025 tarihli yarı yıl faaliyet raporu. Amacımız ne? Bu belgelerle şirketin finansal durumunu, büyüme planlarını ve tabii risklerini sizler için anlamaya çalışmak. Başlamadan önce her zamanki gibi şunu belirtelim. Bu sohbetimiz tamamen bilgilendirme amaçlı. Yani kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Her yatırım kararı sizin kendi araştırmanıza dayanmalı. Bunu unutmayın ama küçük bir ipucu verelim. Elimizdeki analiz raporu KBOR için net bir yatırım sonucu ve tavsiye içeriyor. Ona en sonda geleceğiz. Bakalım uzmanlar ne demiş? Eğer bu tür derinlemesine analizleri ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Başka şirketleri de inceleyeceğiz ileride. Evet, elimizdeki raporlar Kuzey Boru'nun gerçekten çok iddialı bir büyüme yolunda olduğunu gösteriyor. Özellikle bu kamu ihalelerindeki başarıları bayağı dikkat çekici. Ama madalyonun bir de öbürü yüzü var tabii. Bu hızlı büyümenin getirdiği bazı finansal zorluklar da var. Raporlar hem potansiyeli hem de ciddi riskleri işaret ediyor aslında. İkisini de konuşacağız. Anlıyorum. Yani bir yanda parlak bir büyüme hikayesi, diğer yandaysa dikkatli olunması gereken finansal dengeler var. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. İlk olarak şirketi tanıyalım mı biraz? Ne yapar bu Kuzey Boru? Baktığımız zaman Kuzey Boru altyapı ve üst yapı projeleri için plastik ve kompozit borular üretiyor. Bir sanayi şirketi, ürün gamı da geniş, HDP borular var, CTP yani cam elyaf takviyeli olanlar, koruge borular, bir de şu tesisatlarda gördüğümüz PPR borular. Kullanım alanları da kritik, temiz su, atık su, doğalgaz hatları gibi yerler. Merkezi Aksaray'da, bayağı büyük, 200 bin metrekare civarı bir tesisten bahsediyoruz. Ayrıca Malatya'da yeni bir tesisleri, Ar-Ge merkezleri var. Yurt dışında da Dubai, İtalya, Katar gibi yerlerde temsilcilik açmışlar. Stratejik olarak baktığımızda çok net. Şirket kamu ihalelerine odaklanmış durumda. Özellikle de DSİ, yani Devlet Su İşleri projelerine. Hem faaliyet raporu hem analiz dokümanı bunu teyit ediyor. Düzenli olarak hem de ciddi tutarlarda DSİ ihaleleri alıyorlar. Mesela yakın zamanda Elazığ-Uluova sulaması için 155 milyon liranın üzerinde bir ihale almışlar. Yine DSİ'nin farklı bölgelerinden toplamda 140 milyon TL'yi aşan yeni işler var. Tabii bu durum şirkete önemli bir gelir sağlıyor, iş portföyünü dolduruyor fakat burada kritik bir nokta var. Müşteri yoğunlaşması riski. Gelirlerin büyük kısmının tek bir müşteriye, yani kamuya, hatta spesifik olarak DSİ'ye bağımlı olması, bu durum kamunun harcamalarındaki dalgalanmalara veya politika değişikliklerine karşı şirketi biraz kırılgan yapıyor, değil mi? Ayrıca kamu işlerinde ödeme vadeleri genelde uzun olur. Bu da birazdan konuşacağımız işletme sermayesi ihtiyacını ve nakit akışı zorluklarını tetikleyen ana faktörlerden biri. Anladım. Bu kadar büyük ihaleleri alabilmek için de sürekli kapasite artırıyorlar o zaman, doğru mu? Faaliyet raporu ve analiz bayağı agresif bir yatırım programından bahsediyor. Halka arz gelirinin önemli bir kısmı %50-60 civarı Malatya'daki CTP yatırımına gitmiş. Bu tesis Ağustos 2024'te devreye girmiş. Hemen ardından da DSİ'nin uygun üretici listesine alınmış. Bu önemli bir gelişme sanırım. DSİ işleri için kritik, değil mi? Sadece Malatya'da değil galiba, Aksaray'da yeni bir PPR fabrikası, Balıkesir OSB'de de EG1 diye yeni bir termoplastik boru tesisi yatırımı için imzalar atılmış. Sanki gibi, biz kapasiteyi kuralım, siparişler nasılsa gelir mantığıyla ilerliyorlar gibi, oldukça cesur bir yaklaşım. Kesinlikle. Bu tam olarak sermaye yoğun bir strateji. Riski önden almayı gerektiriyor. Başarısı sadece tesislerin zamanında, bütçesinde bitmesine bağlı değil. Aynı zamanda bu artan kapasiteyi dolduracak karlı sözleşmelerin sürekliliği lazım. Operasyonel verimlilik lazım. Ve belki de en önemlisi tüm bu süreci döndürecek finansman lazım. Şöyle bir zincir var aslında. İhale al, kapasite lazım, yatırım yap, finansman bul. Bu zincirde bir halka kopsa tüm plan sekteye uğrayabilir. Peki bu iddialı gidişat rakamlara nasıl yansımış? Özellikle şu son 10 çeyreği özetleyen analiz raporu ne diyor? Varlık büyüklüğü inanılmaz duruyor. Mart 2023'te 961 milyon TL civarı olan varlıklar, Haziran 2025'te 7,75 milyar TL'ye fırlamış. Yani 8 kattan fazla artış.
Hasılatta da durum benzer. 2023 ilk çeyrekte 332 milyon TL hasılat varken 2025 ikinci çeyrekte 2,43 milyar TL olmuş. Kağıt üzerinde gerçekten müthiş bir büyüme. Evet, üst satırda yani ciroda, varlıklarda büyüme gerçekten çok etkileyici. Ama finansal analizin en can alıcı noktası, işin kalbi diyebileceğimiz yer nakit akışı. İşte burada analiz raporunun en kalın çizgilerle altını çizdiği bulgu var. Şirket, incelenen son 10 çeyreğin tam 8'inde ana faaliyetlerinden negatif nakit akışı yaratmış. Yani sattığı maldan, yaptığı işten eline geçen para, operasyon giderlerini bile karşılamamış. Üzerine para harcamış operasyonları döndürmek için. Haziran 2025 itibarıyla bu negatif faaliyet nakit akışı eksi 844 milyon TL gibi çok ciddi bir rakam. Bu ne demek? Şirket kağıt üzerinde kar açıklasa bile esas işinden para kazanamıyor. Aksine ciddi nakit yakıyor demek. Bu geçici bir durumdan çok iş modelinin yapısal bir sorununa işaret ediyor olabilir. Eksi 844 milyon TL faaliyetlerden nakit akışı, bu gerçekten çok çarpıcı. Peki bu nakit nereye gidiyor? Faaliyet raporundaki bilançoya bakalım. 30 Haziran 2025 ile 31 Aralık 2024'ü karşılaştıralım. Dönem varlıklarda devasa artışlar var dediğiniz gibi. Ticari alacaklar 1,2 milyardan 2,17 milyar TL'ye çıkmış. Neredeyse ikiye katlamış 6 ayda. Stoklar da 1,14 milyardan 1,72 milyar TL'ye yükselmiş. Yani 1 milyar TL'ye yakın ek alacak, 600 milyon TL ek stok birikmiş. Para buralarda kilitli kalmış anlaşılan. Aynen öyle. İşte buna finansta işletme sermayesi krizi veya working capital crunch deniyor ya, tam o durum. Alacaklardaki ve stoklardaki artış, o etkileyici ciro artışından bile daha hızlı. Bu bize neyi anlatıyor? Şirketin özellikle kamuya çok uzun vadelerle çalıştığını gösteriyor, bir de tahsilatı beklemeden, hatta belki sipariş kesinleşmeden üretime geçip stok yaptığını gösteriyor. Tabiri caizse şirket borçlanıp müşterisini finanse ediyor gibi bir duruma düşmüş. İşte o bahsettiğimiz büyük negatif nakit akışının ve potansiyel likidite riskinin ana kaynağı tam da bu işletme sermayesi yönetimi meselesi. Peki bu açığı nasıl kapatıyorlar? Bilançonun diğer tarafına, yükümlülüklere bakalım. Orada da ciddi artışlar var. Toplam kısa vadeli yükümlülükler yılbaşına göre 1 milyar TL artmış, 2,7 milyar TL olmuş. Bunun içinde yeni 72 milyon TL'lik kısa vadeli finansal borç var. Daha da önemlisi uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı, yani bir yıl içinde ödenecek kısmı 148 milyondan 541 milyon TL'ye fırlamış. Uzun vadeli borçlarda neredeyse sıfırdan 266 milyon TL'ye çıkmış. Özellikle şu anki yüksek faiz ortamında bu hızla artan borç yükü bayağı riskli değil mi? Hem de nasıl? Çok riskli. Borçluluk bariz şekilde artıyor. Şirketin dış finansmana, yani banka kredilerine bağımlılığı kritik seviyelerde. Analiz raporuna göre toplam borç bölü öz kaynak oranı Haziran 2025'te 0,2,88 civarında. Bu oran tek başına belki henüz alarm vermiyor ama trend net bir şekilde yukarı yönlü. Çok yakından izlenmeli. Dediğiniz gibi yüksek faiz ortamında bu artan borcun maliyeti, yani finansman giderleri, gelecekteki karlılığı ciddi şekilde baskılayabilir. Bu çok net. Madalyonun öbür yüzünde öz kaynaklar da güçlü artmış ama yılbaşına göre 3,5 milyardan 4 milyar TL'nin üzerine çıkmış. Bunun kaynağı ne peki? Raporlar geçmiş yıl karları ve sermaye artışı diyor. Özellikle ödenmiş sermaye kalemi çok dikkat çekici. 100 milyon TL'den 600 milyon TL'ye çıkmış. Faaliyet raporu bunun %500 bedelsiz sermaye artırımı olduğunu yazıyor. Hisse senedi ihraç primleri ve sermaye düzeltmesi farkları gibi kalemlerden karşılanmış. Evet, bu %500'lük bedelsiz artırım önemli bir hamle. Ama şunu netleştirelim, bu işlem şirkete taze para getirmiyor. Yani kasaya ek nakit girmiyor. Ne işe yarıyor peki? Bilançonun öz kaynak tarafını kağıt üzerinde daha güçlü gösteriyor. Bu da özellikle kredi veren kurumlar nezdinde şirketin mali yapısını daha sağlam gösterebilir. Dolayısıyla o bahsettiğimiz işletme sermayesi ve yatırım ihtiyacı için gereken krediye erişimini kolaylaştırabilir. Yani agresif büyüme stratejisini destekleyen bir tür finansal mühendislik adımı diyebiliriz. Ama tekrar ediyorum, temel nakit akış sorununu çözmüyor bu. Anladım. Bilançoyu biraz daha güçlü gösterip kredi kanallarını açık tutma hamlesi. Peki ya karlılık? Bu kadar büyüme yatırım bir kar getiriyor mu sonunda? Gelir tablosuna bakalım. 2025 ilk 6 ayla 2024 ilk 6 ayı karşılaştıralım. Bir de analiz raporundaki oranlara.
Brüt kar marjı %23,5 civarı, esas faaliyet karı marjı %18,5 civarı. Bu kadar baskıya rağmen marjlar fena değil gibi. Ne dersin? 2025 ilk yarı hasılatı 2,43 milyar TL, geçen senenin aynı döneminden 2,72 milyar TL biraz düşük kalmış ama. Fakat ilginçtir, esas faaliyet karı daha yüksek. 448 milyon TL'ye karşı 421 milyon TL. Net kar da 471 milyondan 560 milyon TL'ye yükselmiş. Bu da güçlü duruyor. Marjların korunmuş olması evet olumlu bir sinyal, maliyet kontrolü veya fiyatlama gücü anlamına gelebilir. Ancak 2025 ilk yarısındaki hasılat düşüşü kesinlikle takip edilmeli. Büyümede bir yavaşlama mı var yoksa dönemsel mi? Bunu anlamak lazım. Net kar tarafına gelince rakam yüksek görünüyor ama iki önemli baskı unsuru var orada. Birincisi artan borçluluk yüzünden yükselen finansman giderleri, kaçınılmaz bu. İkincisi de enflasyon muhasebesi kaynaklı dalgalı seyreden parasal kazanç kayıp kalemi. Bu karı olduğundan farklı gösterebiliyor. Bu iki faktör raporlanan net karın kalitesini biraz sorgulatıyor açıkçası. Ve tabii en başta dediğimiz gibi bu kağıt üzerindeki kar henüz nakde dönüşmüş değil. O en büyük sorun. Bu finansalları bir kenara koyalım şimdilik. Şirketin diğer faaliyetlerine bakalım. Sadece boru üretmiyorlar anladığım kadarıyla. İnovasyon, gelecek yatırımları. Faaliyet raporunda Temmuz 2024'te kurulan bir Ar-Ge merkezinden bahsediliyor. 27 uzman çalışıyormuş. 2025'in ilk yarısında 15 milyon TL'ye yakın Ar-Ge harcaması yapılmış. TÜBİTAK destekli projeler var. Enerji verimliliği, dijitalleşme üzerine. Hatta Polestra diye yeni bir kompozit malzeme için patent başvurusu yapmışlar. Avrupa Birliği projelerine odaklanma hedefleri de ilginç. Belki o kamuya bağımlılığı azaltma yönünde bir adım olabilir bu uzun vadede. Evet, Ar-Ge önemli tabii. Yatırımlar da dediğimiz gibi devam ediyor. 2025 ilk yarısında 86,5 milyon TL daha yatırım harcaması var. Makine, teçhizat, inşaat. Bunun içinde dikkat çeken bir kalem var. GES yatırımı, Güneş Enerjisi Santrali. Yaklaşık 8,7 milyon dolarlık bir sözleşme yapmışlar. Leasing ile finanse ediliyor. ÇED olumlu kararı da alınmış. 2025 3. çeyrekte devreye girip maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Bu önemli bir katkı olabilir. Ayrıca Malatya CTP tesisine kapasite artışı için 5,4 milyon euroluk ek makine almışlar. Bunun da yıllık ciroya 40 milyon dolar civarı katkı yapması hedefleniyor. Yani hem maliyet hem ciro tarafında adımlar devam ediyor. Faaliyet raporunda başka neler var? Personel sayısı %54 artmış, ilk yarıda 520 kişi olmuş. Bu da büyümenin göstergesi. Haziran 2025'te 2024 karından temettü dağıtmışlar. %20 dağıtım oranıyla. Kurumsal yönetim sürdürülebilirlik raporları yayınlamışlar. ISO, TS gibi bir sürü kalite belgesi var. Hatta şirketin sponsoru olduğu bir voleybol takımı bile var. Kuzey Boru Spor Kulübü Sultanlar Ligi'nde oynuyorlar. Sosyal sorumluluk, kurumsallaşma tarafında da bir şeyler yapılıyor anlaşılan. Risk yönetimi için komiteler kurulmuş görünüyor. Riskin erken saptanması, denetim, kurumsal yönetim komiteleri. Faaliyet raporu da zaten riskleri sıralıyor. Makroekonomik riskler, kur riski, rekabet, maliyet artışları, talep daralması falan. Bunlar genel riskler tabii, birçok şirkette var. Ama bizim bu analizde en çok öne çıkan, en somut, en acil risk, defalarca söylediğimiz gibi o süregelen negatif işletme nakit akışı. Şirketin geleceği açısından en kritik konu bu. Gerçekten de çok katmanlı bir durum. Bir yanda ihaleler, yatırımlar, baş döndürücü bir büyüme. Diğer yanda bu büyümeyi finanse etme çabası, ciddi nakit akışı sorunları, artan borçlar. Şimdi dinleyicilerimize soralım. Bu tabloda sizin dikkatinizi en çok ne çekti? Sizce Kuzey Boru'nun bu büyüme potansiyeli bu finansal riskleri aşmasına yeter mi? Görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca başka hangi şirketleri inceleyelim? Önerileriniz bizim için çok değerli. Lütfen yazın. Evet, stratejiyi, rakamları, artıları, eksileri konuştuk. Riskleri gördük. Peki tüm bunların sonunda elimizdeki o analiz raporu ne diyor? Kuzey Boru hissesi için tavsiyesine. Rapor, KBORU'yu tam bir yüksek risk, yüksek potansiyel getiri hissesi olarak tanımlıyor aslında. Temel ikilem şu: bir yanda güçlü bir sipariş defteri, büyüme potansiyeli var. Diğer yanda bu büyümeyi finanse etmekte zorlanan, nakit üretemeyen, dolayısıyla riskli bir finansal yapı var. Rapor diyor ki, bu şirkete yatırım yapıp yapmama kararı sizin şirketin bu sancılı büyüme sürecini atlatıp atlatamayacağına, yani bu büyük siparişleri yakın gelecekte pozitif nakit akışına çevirip çeviremeyeceğine inanıp inanmamanıza bağlı.
İşte bu çerçevede raporun nihai tavsiyesi spekülatif al. Ama çok büyük bir ama ile birlikte. Bu tavsiye kesinlikle herkese göre değil. Rapor altını çizerek söylüyor, bu yatırım sadece ve sadece yüksek risk toleransı olanlar için, yani olası kayıpları kaldırabilecek ve şirketin düzelmesi için uzun vadeli, yani en az birkaç yıl bekleyebilecek sabrı olan yatırımcılar için uygun olabilir diyor. Riskten kaçınanlar veya daha kısa vade düşünenler içinse öneri net. İşletme sermayesinde belirgin bir iyileşme, faaliyetlerden düzenli pozitif nakit akışı gibi somut kanıtlar görmeden uzak durun diyor. Yani özetle potansiyel var ama riskle tavan yapmış durumda, cesaretiniz ve sabrınız varsa düşünülebilir gibi bir mesaj veriyor. Anlaşıldı. Spekülatif al ama yanında kocaman bir uyarı levhası var. Sabır ve risk iştahı şart. Takip edilecek noktalar da belli oldu. İşletme faaliyetleri nakit akışı pozitife dönecek mi? Alacak tahsil süreleri kısalacak mı? Yeni tesisler beklenen katkıyı verecek mi? Borçluluk kontrol altında tutulabilecek mi? Bunlar kilit sorular. Böylece Kuzeyboru AŞ'ye yaptığımız bu detaylı bakışın sonuna geldik. Agresif büyümenin finansal gerçeklerle buluştuğu gerçekten ilginç bir vaka incelemesi oldu. Son bir kez daha hatırlatalım. Burada konuştuklarımız Ağustos 2025'e kadar olan raporlara ve analizlere dayanıyor ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi araştırmanızı yapmanız, kendi riskinizi değerlendirmeniz en doğrusu. Daha fazla analiz için kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizlere bol kazançlı, bilgece kararlarla dolu günler ve finansal refah diliyoruz. Hoşça kalın.